Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sarsılmaz kılınç 2000 mega silahımızın detaylı temizliğini, iğne tertibatının sökümünü ve doğru silah bakımı nasıl yapılır onu göreceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar birlikte silah temizlik ve bakımı için kullandığım malzemeleri inceleyelim. Öncelikle VD40, burada gaz yağımız var, silah bakım yağı, ince uçlu punch, bakır tel fırça, normal herhangi bir kullanmadığımız diş fırçası ve harbi var. Öncelikle neden gaz yağını tercih ettiğimizden biraz bahsedeyim. Biz bu silah bakımında en çok kullanılan ürünün gaz yağı olduğunu araştırarak öğrendik. Kendimiz de daha önce de test ettik. Gayet kullanışlı bir ürün. Barut kurumlarını, parçacıklarını, silahta bulunan yağı en güzel şekilde metalden, çelikten temizleyen gaz yağı olduğunu öğrendik. Bunu da deneyerek defaatle test ettik. Gayet de güzel arındırıyor. Kimisi balata spreyi kullanıyor. Kimisi VD40 kullanıyor. VD40'ı silahta pas olmadığı sürece kullanılmaması öneriliyor. Sebebi ise içerisindeki boyaları falan kaldırabileceği söyleniyor. Birlikte başlayalım nasıl bir bakım yaptığımıza. Silahımız sarsılmaz kılınç 2000 mega. Sökümünde ise bu iki noktada bulunan deliğin birbirine üst üste gelerek arkadaki pime baskı yapmamızla çıkartıyoruz. Şu şekilde. İcra yayımız. Namlumuz. Başlamadan önce kabzemiz ahşap olduğu için onu da sökelim hızlıca. Sarsılmaz kılınç 2000'lerin iğne tertibatının sökümünü de gerçekleştirelim. Sık sık olmasa da uzun atışlar sonrasında ben söküp temizliyorum. Bu işlem zor bir işlem değil. Burada gördüğünüz iğne tertibatına ince uçlu böyle punch veya başka bir şeyle baskı yapıyoruz. Ve yavaşça burada elimizle burayı çektiğimizde fırlamamasına dikkat edelim. Şu şekilde çıkıyor. İğne tertibatı bu şekilde. Takarken de göstereceğiz. Yönü bu şekilde takılıyor. Bu şekilde çıkarttık. Burada da küçük yaylı bir iğne blok emniyeti var. İğnemizin sökümü bu şekilde. Şimdi temizlik aşamasına geçelim. Ben böyle bir kap içerisinde yapıyorum. Parçalarımızı içerisine koyarak gaz yağımızı böyle bir kaba aktaralım. Görüldüğü gibi benim silahımda pas olmadığı için ben VD40 kullanmayacağım. Eğer paslanma varsa evet güzel bir şekilde çıkartıyor pası VD40 ama normalde barut artıklarını ve diğer yağ kalıntılarını çıkartmak için en güzel temizlik aracı gaz yağı. Şu şekilde
Siz de gaz yağı kullanımını başka kaynaklardan da araştırabilirsiniz. Hem piyasadaki diğer ürünlere göre uygun fiyatlı bir ürün. Kabzenin kalıntıları vardı burada. Normalde her atış yaptıktan sonra iğnesi sökülmese de normal bakımlarını, temizliğini yapmamız gerekiyor silahın. Gaz yağı da uçucu bir madde, yani kokusu biraz ağır olabilir ama kalıcı değil, uçucu bir özelliğe sahip. Benim silahımın orijinal rengi normalde siyahtı. Kaplama yaptırdım. Bayağı bir oldu. 10 yılı geçti kaplama yaptıralı. Yani kaplamadan memnunum. Tabi bazı yerlerinde artık boyaların kalkması olabiliyor. Zaten kaplama yaptırdığım yerde 10 yıl garanti vermişti. Şu an 12 yıl falan oldu. Ona rağmen iyi yani. Bakır tel fırça hem zarar vermiyor hem kalıntıları çok güzel bir şekilde çıkartıyor. Barut kalıntılarını, kurumları. Bu gibi yerlere de kullanabiliriz. İğnenin bulunduğu mekanizmanın iç kısmını bu bakır tel fırçayla temizleyebiliriz.
Şimdi bu malzemelerimizi alalım. Toplama işlemine geçelim. İğne tertibatımızı takarak başlayalım. Son söktüğümüz parçayı takalım. Bahsettiğimiz iğne blok emniyeti şu şekilde buraya geçiyor. İğnemiz ve iğnemizin yayı. İğnemiz de şu şekilde çeltik üst tarafa gelecek şekilde ve iğne blok emniyetine elimize şu şekilde bastırarak içeri geçiriyoruz. Görüldüğü gibi böyle basit. Eldiven olduğu için biraz iğne kapağımız. Bu şekilde bastırıyoruz. Burayı ittirdik mi? Yerine oturuyor. Ama ters oldu. Yapılmaması gerekeni de gösteriyoruz bu şekilde. Bu tarafı gelecek mi? Evet, şimdi doğru oldu. Şöyle test edebiliriz. İğneyi görüyorsunuz. Silahımızı toplayalım. Kabzamızı takalım. Son takarken silah yağımızı hareketli bulunan parçalara aşırı olmamak kaydıyla biraz damlatıyoruz kızak bölümüne. Burada horozun bulunduğu kısımlara birer damla, tetiğin bulunduğu kısma.
Yine silahımızı takarken ilk başta sökerken yaptığımız iki noktanın birbirine üst üste gelmesi lazım. Temas etmesi lazım. Şu şekilde takıyoruz. Silahımızın iğnesinin sağlıklı çalışıp çalışmadığını öğrenmek adına ev ortamında böyle bir kurşun kalem alıp içerisine soktuğumuzda silah kuruluyken tetiğe bastığımızda kalemi fırlatıyor. Yani iğne tertibatını doğru bir şekilde taktığımızı anlamış oluyoruz. Silahımızın temizlik ve bakımı bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. İyi günler.